bazı hayatlar vardır. Doğduğu anda tarih tarafından kuşatılır. Tarihte İmparator Puyi adıyla bilinen kişi, Şubat ayının 7. gününde Pekin'de dünyaya geldi. Doğduğu yer, Çin İmparatorluğu'nun merkezine yakın imparatorluk konutlarından biri olan Prens Çin Konağı'ydı. Puyi, 17. yüzyılın ortalarından beri Çin'i yöneten Qing, yani Mançu hanedanına mensup bir prens olarak doğdu. Hazırsanız başlıyoruz. Babası Zaifeng, sarayda Prens Chun olarak tanınıyordu. Zaifeng, 19. yüzyılın ilk yarısında hüküm süren Dao Guang İmparatoru'nun torunuydu. Puyi doğduğunda tahtta Guangxu İmparatoru bulunuyordu. Ancak gerçek iktidar uzun süredir başka bir eldeydi. İmparatoriçe Dowager Cixi, 1861 yılından itibaren sarayın arkasındaki asıl güçtü. Oğlunun ölümünden sonra naip olarak yönetimi elinde tutmuştu. Saray entrikaları, reformlar ve baskılar onun onayı olmadan ilerlemiyordu. 20. yüzyılın başında Çin büyük bir çalkantının içindeydi. Ülke, yabancı güçlerin baskısı ve iç isyanlarla sarsılıyordu. Bu dönemde Boxer isyanı olarak bilinen büyük ayaklanma patlak vermişti. Yabancılara ve Hristiyanlara karşı yönelen bu hareket kısa sürede uluslararası bir krize dönüştü. İsyan sırasında bir Alman diplomatın öldürülmesi Çin'i Avrupa karşısında zor durumda bıraktı. Bunun üzerine genç Prens Chun resmi bir özür göreviyle Almanya'ya gönderildi. Bu ziyaret Çin'in artık ne kadar zayıfladığının açık bir göstergesiydi. Prens Chun Çin'e döndükten kısa süre sonra evlendi. Eşi İmparatoriçe Cixi'ye yakınlığıyla bilinen Ronglu'nun kızı Yulan'dı. Bu evlilikten 5 çocuk dünyaya geldi. Puyi bu çocukların en büyüğüydü. Annesi Yulan, imparatorluk sarayında dışlanmış bir figürdü. Hayatı ve kişiliği hakkında çok az bilgi günümüze ulaştı. Bu sessizlik, Puyi'nin çocukluğunu şekillendiren unsurlardan biri olacaktı. Puyi'nin mensup olduğu Aisin-Joro klanının kökenleri Kuzeydoğu Çin'e dayanıyordu. Batılıların Mançurya dediği bu bölge, Kore Yarımadası'yla Rusya arasında yer alıyordu. Klan başlangıçta Gürçen Kabile Konfederasyonu'nun bir parçasıydı. 1616 yılında Nurhacı adlı lider Gürçen kabilelerini birleştirdi. Kendisini sonraki Jin Hanlığı'nın hükümdarı ilan etti. Bu ad, 12. yüzyılda Kuzey Çin'i yöneten eski Gürçen Jin İmparatorluğu'na bir göndermeydi. Nurhacı, Ming Hanedanlığı'na karşı seferler düzenledi. Başkentini günümüzde Shenyang olarak bilinen Mukden'e taşıdı. Ölümünden sonra yerine oğlu Hong Taiji geçti. Hong Taiji fetihleri genişletti. Kore ve İç Moğolistan imparatorluğa katıldı. 1636 yılında halkına Mançu adını verdi. Hanedanın adı Jin'den Qing'e dönüştürüldü. Birkaç yıl sonra Qing orduları Pekin'i ele geçirdi. Genç Shunji İmparator tahta çıktı. Mançular birçok Çin geleneğini benimsedi. Ancak Han Çinli çoğunlukla aralarına mesafe koydular. Hanedan en parlak dönemini 18. yüzyılda yaşadı. Qianlong İmparatoru döneminde topraklar Tibet'e kadar genişledi. Güney Çin Denizi'nin büyük kısmı kontrol altındaydı. Ne var ki 19. yüzyılla birlikte düşüş başladı. Avrupa güçleri Uzak Doğu'ya daha fazla müdahale etmeye başladı. Afyon savaşları Çin'i ağır yenilgilere sürükledi. Hong Kong kaybedildi. İç isyanlar imparatorluğu yordu. Japonya'nın hızla modernleşmesi Çin'i daha da geride bıraktı. Birinci Çin-Japon Savaşı büyük bir aşağılanma oldu. Tayvan kaybedildi. Kore, Japon nüfuzu altına girdi. Bu yenilgiler Qing yönetimine olan güveni sarstı. İmparatoriçe Cixi bazı reformlara yöneldi. Ancak artık çok geç kalınmıştı. İşte Puyi, böyle bir dönemin içine doğdu. Çöküşün, utancın ve değişimin ortasına. Ve bu çocuk çok yakında bir imparatorluğun son sembolü haline gelecekti. 20. yüzyılın eşiğine gelindiğinde Çin artık kaynayan bir kazan haline gelmişti. Batı emperyalizminin simgesi olarak görülen yabancı şirketlere ait demiryolları hedef alınıyor, Hristiyan misyonerler öldürülüyordu. Bu saldırılar, halk arasında boksörler diye anılan hareketin giderek sertleştiğinin açık göstergesiydi. İmparatoriçe Dulcixi, boksörlerin amaçlarına gizli bir sempati duyuyordu.
Bu nedenle onları durdurmak için ciddi bir adım atmadı. Bu pasif tutum büyük bir uluslararası müdahaleyi tetikledi. İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Avusturya Macaristan, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Japonya güçlerini birleştirdi. 8 uluslu ittifak, kendi sömürge ve ticari çıkarlarını korumak bahanesiyle Çin'e girdi. Yabancı ordular kısa sürede Boxer ayaklanmasını kanlı biçimde bastırdı. Bu yenilginin ardından Qing yönetimi geri adım atmak zorunda kaldı. İmparatoriçe Dul, yabancı güçlere daha fazla taviz verdi. Aynı zamanda Japonya'daki Meiji restorasyonunu örnek alan bir dizi reformu başlatmaya çalıştı. Puyi işte böyle bir ortamda dünyaya gelmişti. Ülke kaos içindeydi. Batılı devletler Qing hanedanlığını parçalayıp paylaşmayı tartışıyordu. Hanedan ise iktidarı güçlükle ayakta tutuyordu. Çin iki yol arasında sıkışmıştı. Bir kesim geleneksel değerleri savunuyordu. Diğerleri modernleşmenin kaçınılmaz olduğunu düşünüyordu. Bu çatışma sarayın içine kadar uzanmıştı. Guangxu İmparatoru kısa süreli bir reform girişiminde bulunmuştu. Ancak İmparatoriçe Dulcix'i bu süreci durdurmuştu. Onu tahttan indirip yerine muhafazakar bir figür yerleştirmek istemişti. Bu plan kapsamında Prens Duan'ın oğlu ön plana çıkarıldı. Prens Duan, sarayda boksörlerin en ateşli destekçilerinden biriydi. Yabancı devletler ayaklanmanın sorumluluğunu ona yükledi. Bu nedenle Cixi'nin planına karşı çıktılar. Sonuçta Guangxu tahtta kalabildi. Yabancı etkinin dolaylı bir sonucu olarak Puyi'nin babası Prens Chun sarayda güç kazandı. 1906 yılına gelindiğinde İmparatoriçe Dul 70 yaşındaydı. Yaklaşık 45 yıldır Çin'in gerçek yöneticisiydi. Sağlığı giderek bozuluyordu. Kasım 1908'de ölüm döşeğine yattı. 13. Kasım günü Prens Chun'un konağına haber gönderdi. 2 yaşındaki Puyi'nin yasak şehire getirilmesini emretti. Amaç onu çocuksuz Guangxu İmparatoru'nun evlatlık oğlu ve halefi ilan etmekti. Guangxu henüz 37 yaşındaydı. Bu hamleyle Cixi öldükten sonra bile siyasi dengeyi kontrol etmeyi amaçlıyordu. Puyi anılarında o günü anlatırken korkusunu saklamaz. Hadım ağaları tarafından saraya götürülmeyi reddettiğini yazar. Ancak kriz süt annesinin onu götürmesine izin verilince çözüldü. Yaşlı imparatoriçeyi gördüğünde çocuk yeniden ağlamaya başladı. Kısa süre sonra onun yanından uzaklaştırıldı. Ertesi gün Guangxu İmparatoru ani bir hastalık sonrası öldü. Zehirlendiğine dair söylentiler hızla yayıldı. Ancak hiçbir soruşturma açılmadı. Bir gün sonra İmparatoriçe Dulcixi de hayata gözlerini yumdu. İmparatorluk bir anda sahipsiz kaldı. Böylece Puyi 3. yaş gününe aylar kala imparator ilan edildi. Taht adı Xuantong olarak duyuruldu. Bu ad, birlik ilanı anlamına geliyordu. Derin sorunlara rağmen ulusun bir arada tutulması umudunu simgeliyordu. Taç giyme töreni. Aralık ayının 2. günü yasak şehirde yapıldı. Hava soğuktu. Tören uzun ve yorucuydu. Çocuk imparator kısa sürede bunaldı. Puyi ağlamaya başladı. Prens Chun oğlunu sakinleştirmek için eğildi. Sabırlı olmasını fısıldadı. Her şeyin yakında biteceğini söyledi. Bu sözleri duyan saray mensupları ürperdi. Bunu imparatorluğun geleceği için kötü bir işaret saydılar. Endişeleri yersiz değildi. Güney Çin'de ve Japonya'daki sürgünler arasında devrimci hareket güçleniyordu. Sun Yat-sen liderliğindeki Birleşik Lig büyük destek topluyordu. Yerel ayaklanmalar bastırılmıştı. Ama Sun hala ciddi bir tehdit olarak görülüyordu. Sonraki 3 yıl boyunca Prens Chun naiplik görevini üstlendi. Genç imparator adına devleti yönetti. Bu dönemde anayasal reformlara yöneldi. Dolaylı seçimle oluşan bir ulusal meclis kuruldu. Bu meclis birkaç yıl içinde bir anayasa hazırlanmasını talep etti. Ancak zaman hızla akıyordu. Ve Çin'in kaderi bu küçük çocuğun kontrol edemeyeceği kadar büyük bir fırtınaya doğru ilerliyordu. 1911 yılının Mayıs ayında imparatorluk yönetiminde son bir değişiklik yapıldı. Büyük Konsey kaldırıldı ve yerine Başbakan Prens Qing'in başkanlık ettiği bir imparatorluk kabinesi kuruldu. Bu hamle görünürde modernleşme amacı taşıyordu. Ancak toplumun beklentilerini karşılamaktan çok uzaktı. Aynı yılın Ekim ayında kıvılcım ateşlendi.
Tongmenghui hareketi, Yangtze Nehri üzerindeki önemli merkezlerden biri olan Wuchang'da silahlı bir ayaklanma başlattı. Ayaklanma kısa sürede Wuhan'a yayıldı. Bu olay, tarihe Şinhai devrimi olarak geçecek sürecin başlangıcı oldu. İsyanlar, imparatorluğun dört bir yanına hızla yayıldı. Qing orduları bu dalgayı durdurmakta zorlandı. Naip Prens Chun, çaresizce eski bir isme başvurmak zorunda kaldı. Bu isim General Yuan Shikei'ydi. Yuan, Batı tarzında eğitilmiş yeni ordunun komutanıydı. Bu ordu daha sonra Beiyang ordusu adıyla anılacaktı. Yuan'ın geçmişi saray için sorunluydu. 1898 yılında reformculara destek sözü vermişti. Ancak ardından Guangxu İmparatorunu Cixi'ye ihanet ederek yalnız bırakmıştı. Bu nedenle Prens Chun onu bir hain olarak görüyordu. Hatta bir dönem idam edilmesi bile gündeme gelmişti. Ancak gerçekler sertti. Beiyang ordusu başka bir komutana itaat etmeyecekti. Hanedanı kurtarmanın tek yolu Yuan'ı geri çağırmaktı. Yuan bu kez bedelini yükseltti. Başbakanlık ve başkomutanlık makamlarını talep etti. Prens Chun bu şartları kabul etmek zorunda kaldı. Yuan ordusuyla ilerledi ve Hanyang'da devrimcileri yendi. Ardından beklenmedik bir hamle yaptı. Askerlerine durmalarını emretti ve Pekin'e döndü. Burada Prens Chun'u naiplikten çekilmeye zorladı. Yetki, Guangxu'nun dul eşi İmparatoriçe Longyu'ya geçti. Puyi yıllar sonra Yuan'la bu karşılaşmayı silik hatırladığını yazacaktı. O an ağlayanlar iki yetişkindi. Henüz 6 yaşındaki imparator ne olup bittiğini anlamıyordu. Yuan, Longyu'ya sert bir dilekçe sundu. Puyi'nin tahttan çekilmesini talep ediyordu. Aksi halde ayaklanmalar büyüyecek ve imparatorluk ailesi katledilecekti. Perde arkasında başka bir pazarlık vardı. Yuan, devrimcilerle gizlice görüşüyordu. Eğer feragat sağlanırsa yeni cumhuriyetin başkanı olmayı kabul etmişti. 12 Şubat 1912 tarihinde karar açıklandı. Puyi'nin tahttan çekildiği ilan edildi. Bir ay sonra Yuan Shikai, Sun Yat-sen'in yerine geçici cumhurbaşkanı oldu. Feragat Anlaşması Puyi için özel maddeler içeriyordu. İmparator unvanını kullanmasına izin verildi. Yasak şehirde yaşamaya devam edebilecekti. Saray görevlileri görevde kalacaktı. Puyi sonraki 12 yılını bu duvarların içinde geçirdi. Bu dönemi kendi sözleriyle amaçsız ve hedefsiz olarak tanımladı. Cumhuriyet hükümeti sarayın masraflarını karşılamayı sürdürdü. 2000'den fazla hizmetkar hala emrindeydi. Çocukluğu boyunca herkesin önünde eğilmesine alışmıştı. Avluda koştuğunda hadımlar peşinden yetişmeye çalışıyordu. Bu ortam ona güçlü bir üstünlük duygusu kazandırdı. Emir vermekten zevk alıyordu. İtaat etmeyenleri cezalandırıyordu. Bir hadıma yerden toprak alıp yemesini emrettiği bile oldu. Hadım emri yerine getirdi. Bu durum Puyi'yi daha da cesaretlendirdi. Aşağılayıcı şakalar arttı. Öğretmenleri ona etik sorumluluklarını hatırlatmaya çalıştı. Ama onu durdurabilen tek kişi süt annesi Wang Jiao'ydu. Puyi annesinden erken yaşta koparılmıştı. Öz anne babasını nadiren görebiliyordu. Evlatlık anneler arasında en baskın figür Longyu'ydu. Longyu'nun ölümünden sonra bu rol Kraliçe Duankang'a geçti. Puyi onun kendisine kötü davrandığını düşünüyordu. Onu Cixi'nin sertliğini taklit etmekle suçluyordu. 1921 yılında bir tartışma yaşandı. Duankang bir doktoru görevden almıştı. Puyi onu otoritesini baltalamakla suçladı. Duankang buna sert karşılık verdi. Puyi'nin annesi ve büyükannesi saraya çağrıldı. Ağır şekilde azarlandılar. 2 gün sonra Puyi'nin annesi Yulan afyon alarak hayatına son verdi. Bu trajediden sonra Duankang tavrını yumuşattı. Bir soruşturma açılmasını engelledi. Yasak şehirde izole bir hayat süren Puyi geleneksel bir eğitim aldı. Çin klasiklerini öğrendi. Baş öğretmeni Chen Baoshen'di. Chen, Qing'in eski ihtişamını sık sık anlatıyordu. Kangxi ve Qianlong dönemlerini örnek gösteriyordu. Bu anlatılar Puyi'nin zihninde kayıp bir altın çağ yarattı. 1919 yılında hayatına yeni bir isim girdi. İskoçyalı Reginald Johnston İngilizce öğretmeni oldu.
Puyi Batı dünyasına ilk kez bu kadar yaklaştı. Johnston ona İngiliz kültürünü tanıttı. Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma tank ve uçak resimleri gösterdi. Puyi İngiltere'ye hayranlık duymaya başladı. Johnston'un verdiği Henry adını benimsedi. Bu ismi hayatı boyunca kullandı. Hem Chen hem de Johnston imparatorluğun geri dönebileceğine inanıyordu. Bu umut Puyi'yi de etkiledi. Yuan Shikai'nin iktidar hırsı kısa sürede çöktü. Kendini imparator ilan etti. Ama bu girişim 3 ay bile sürmedi. Yuan'ın ölümünden sonra ülke kaosa sürüklendi. Generaller güç için birbirine girdi. Bu ortamda bazı Mançu sadıkları yeniden umutlandı. Puyi'nin meşru imparator olarak dönebileceğine inandılar. Haziran 1917'de Mareşal Zhang Xun harekete geçti. Puyi ile görüştü. Hanedanın yeniden kurulduğunu ilan etti. Puyi kısa bir tereddütten sonra kabul etti. Ancak bu girişim sadece birkaç gün sürdü. Cumhuriyet hükümeti yasak şehri bombaladı. Bu, Çin tarihindeki ilk hava saldırısıydı. Amaç korkutmaktı. 12 Temmuz'da girişim sona erdi. Puyi ikinci kez tahttan çekildi. Bu noktadan sonra çocukluk da gençlik de artık geri dönmeyecekti. Ve Puyi, tarihin savurduğu bir figür olarak yeni bir belirsizliğin içine sürüklenecekti. Bir gün Puyi'nin önüne 4 genç kızın fotoğrafı kondu. Ondan bunlardan birini eş olarak seçmesi istendi. İlk gözüne kestirdiği kişi 12 yaşındaki Wang Shu'ydu. Fakat dul eş Duankang bu tercihe karşı çıktı. Sonunda Puyi, zengin bir Mançu aristokratının kızı olan Wan Rong'u seçmek zorunda kaldı. Bu seçim bir uzlaşmayla tamamlandı. Puyi'nin Wang Xiu'yu ikinci eş olarak almasına izin verildi. Çünkü çok eşlilik, imparatorluk sarayında sıradan ve kabul gören bir uygulamaydı. Aralık ayının 1. gününde görkemli bir tören düzenlendi. Törenin masrafları Cumhuriyet yönetimi tarafından karşılanmıştı. Puyi aynı gün hem Wan Rong hem de Wang Xiu ile evlendi. Fakat gecenin ilerleyen saatlerinde garip bir sahne yaşandı. Puyi ile Wan Rong gelin odasına gitti. Sonra imparator aniden panikledi. Odayı terk etti ve kendi odasına döndü. İmparatoriçesini tek başına bıraktı. Bu olay hadımlar arasında hemen dedikoduya dönüştü. İmparatorun cinsel yönelimi hakkında söylentiler yayılmaya başladı. Reginald Johnston, Puyi ile Wan Rong'un sık sık birlikte bisiklet sürdüğünü yazdı. Ama imparatoriçenin çevresindeki bir hadım, geceleri Puyi'nin karısını nadiren ziyaret ettiğini iddia etti. Dahası sabahları odadan çıktığında hep kötü bir ruh halinde olduğunu anlattı. 20'li yıllara gelindiğinde Puyi'nin zihni bambaşka bir yere kaymıştı. Yasak şehirden çıkıp yurt dışında eğitim görmeyi çok istiyordu. Bu isteğin içinde korku da vardı. Çünkü Çin'de hükümet sürekli el değiştiriyordu. Savaş ağaları birkaç yılda bir iktidarı kapıyor, sonra yerini başkasına bırakıyordu. Puyi bir gün birinin onu öldürmeye karar verebileceğinden çekiniyordu. Aynı zamanda yasak şehir ona boğucu geliyordu. Johnston'ın Oxford'da eğitim fikrini anlatması onu iyice heveslendirmişti. Fakat bu konuyu her açtığında saray çevresi duvar örüyordu. Çünkü ayrılmak, feragat anlaşmasındaki ayrıcalıklardan vazgeçmek demekti. Ve bu, saray personelinin geleceğini belirsizliğe itebilirdi. Puyi yeniliğe meraklıydı. Johnston bir gün ona telefondan söz etti. Babası Prens Chun'un konağında telefon olduğunu duyunca heyecanlandı. Yasak şehire de telefon kurdurmak istedi. Yetkililer şiddetle karşı çıktı. Ama sonunda imparatorun isteği gerçekleşti. Telefon geldikten sonra Puyi bununla oyun oynamaya başladı. Rehberi açıp ünlü isimleri arıyordu. Karşı taraf sesini duyar duymaz tek kelime etmeden kapatıyordu. Bu şaka onun çocukça ama sınırsız güç hissini de ele veriyordu. 1922 yazında artık sabrı tükendi. Yasak şehirden ayrılmak için resmi başvuruda bulundu. Talep reddedilince bu kez kaçmayı planladı. Küçük kardeşi Pu Jie ile gizli bir plan kurdu. Para toplamak için saraydan parşömenler ve antikalar satıldı. Johnston'un önerisiyle başka bir kapı arandı. Prens Chun, Hollanda elçiliğiyle temasa geçti. Pekin'deki Hollandalı diplomatlar, iş insanları ve misyonerler devreye sokuldu. Plan basitti. Belirlenen gün bir araba yasak şehire gelecekti. Fakat işler ters gitti. Belirlenen saatten bir saat önce Prens Chun sarayı sokağa çıkma yasağını aldı. 2 oğlunun karşısına çıktı.
kaçma niyetleri olup olmadığını sertçe sordu. Puyi kaçma niyeti olmadığını söyledi. Sonra hadımları çağırdı ve bilgiyi kimin sızdırdığını bulmaya çalıştı. Ama sonuç çıkmadı. Öfkesi hadımlara yöneldi. Johnston bu noktada başka bir şey önerdi. Saray düzenini yeniden kurmasını istedi. Puyi aylar boyunca bunu yaptı. Birçok hadım ve görevli görevden alındı. Bu süreçte Haziran ayında büyük bir yangın çıktı. Yasak şehrin depoları alev aldı. Sayısız paha biçilmez hazine yok oldu. Puyi bu felaketi hadımlara yükledi ve bunu tasfiye için bahane olarak kullandı. Fakat çok geçmeden daha büyük bir sarsıntı geldi. Kasım ayının 5. sabahı General Feng Yuxiang isyan etti. Pekin'i işgal etti. Saray muhafızlarını kendi adamlarıyla değiştirdi. İletişimi kesti. Sonra Puyi'ye bir elçi gönderdi. Ayrıcalıklı muamele maddelerinin kaldırılacağını bildirdi. Saatler içinde Puyi ve eşleri arabaya bindirildi. Prens Chun'un konağına götürüldüler. Varınca Puyi askerlere sıradan bir vatandaş gibi yaşayacağını söyledi. Yasak şehri bir hapishane olarak gördüğünü belirtti. Yine de içi rahat değildi. Güvence verilse bile Puyi ve danışmanları yeni bir sığınak aradı. Bir yabancı elçiliğe sığınma fikri öne çıktı. Johnston İngiliz elçiliğiyle görüşmeyi düşünüyordu. Fakat Chen Baoshan ve Zheng Xiaoxu başka bir yön işaret etti. Japon elçiliğinin yardımını istemesini söylediler. Puyi Japonlara gitti. İyi karşılandı. Eşleri ve ev halkıyla orada yeniden bir araya geldi. Japonya'da eğitim görme arzusunu dile getirdi. Elçilik yetkilileri buna yeşil ışık yaktı. Şubat ayında başkenti terk etti. Tianjin'e taşındı. Japon imtiyaz bölgesinde bir eve yerleşti. Bu noktada önemli bir gerçek vardı. Japonya Çin'e karşı giderek daha saldırgan bir çizgiye geçiyordu. Tokyo yönetimi Puyi'yi bir araç olarak elinde tutmak istiyordu. Günün birinde onu kendi planlarının parçası yapmayı hedefliyor olabilirdi. Puyi Tianjin'de kısa süre kalacağını sanıyordu. Ama 7 yıl boyunca orada yaşadı. Danışmanları ikiye bölündü. Bir grup yasak şehire dönüş için pazarlık yapılmasını istiyordu. Diğerleri uluslararası destek aramayı savunuyordu. Puyi ise başka bir yola yöneldi. Tahtı geri almak için savaş ağlarıyla bağ kurmaya çalıştı. Gençliği ilerledikçe hırsı da büyüyordu. Gizlice Tianjin'de Mareşal Zhang Zuolin ile görüştü. Mareşal ona saygı gösterdi. Onu Shenyang'daki eski imparatorluk sarayına davet etti. Fakat Japonlar uyardı. İmtiyaz bölgesi dışına çıkmamasını istediler. Görüşmeler ilerlemedi. 1928 yılında Zhang Zuolin suikaste uğradı. Bu ölüm Puyi'yi tedirgin etti. Ama Japonların ona zarar vermeyeceğine inanıyordu. Çünkü o bir zamanlar imparator olmuştu. Ve Mançurya'da hala hatırı sayılır bir Qing bağlı kitlesi bulunuyordu. Tianjin'deki hayat yasak şehire göre daha serbestti. Diğer yabancı bölgelerde onur konuğu gibi ağırlanıyordu. Hala imparator diye hitap ediliyordu. Özel günlerde asker denetlemeye bile çağrılıyordu. Elindeki servet de tamamen tükenmemişti. Yanında getirdiği değerli eşyaların bir kısmını sattı. Mançurya'daki bazı mülkleri hala onun sayılıyordu. Paranın önemli kısmı siyaset için harcanıyordu. Savaş ağlarını etkilemek adına hediyeler alıyordu. Ama aynı zamanda lüks bir hayat sürüyordu. Arabalar, piyanolar, saatler, radyolar, batı kıyafetleri alındı. İki eşi de hediye yarışına girmiş gibiydi. Puyi harcamaları sınırlamak için onlara bir bütçe koydu. 1931 yılında Wang Xiu aniden boşanmak istedi. Puyi hemen kabul etti. Fakat bunun arkasında Van Rong'un zorlaması olduğuna inanmaya başladı. Ülkenin geri kalanı da karışıktı. Sun Yat-sen'in ölümünden sonra Milliyetçi Parti'nin başına Chiang Kai-shek geçmişti. Kuzey Seferi adı verilen büyük bir harekat başladı. Amaç yozlaşmış yönetimi ve savaş ağlarını tasfiye etmekti. Bu yıllarda başka bir olay Puyi'yi çileden çıkardı. Qing imparatorlarının doğu türbeleri yağmalandı. Atalarının mezarları bile talan edilmişti. Puyi ve eski Qing yetkilileri bunu affedilemez gördü. İntikam yemini edildi. Büyük Qing yeniden kurulmalıydı diye düşündüler. Puyi acı bir gerçeği fark etti. Ordusu olmadan hiçbir şey yapamazdı. Ve ulaşabileceği tek ciddi askeri güç Japonya'ydı. Bu yüzden kardeşi Pujiye ve bir kayınbiraderini Japonya'da askeri eğitime gönderdi. Kendisi de Tokyo ile daha sıkı temas kurmaya başladı.
Sence Puyi bu noktada gerçekten bir çıkış yolu mu arıyordu? Yoksa adım adım bir tuzağın içine mi çekiliyordu? Yani onlara göre hala bir çıkış kapısı vardı. Ama Puyi artık geri adım atmadı. Kasım ayının 10. günü Japon gemisiyle Tianjin'den ayrıldı. 3 gün sonra Mançurya'ya ulaştı. Oraya varır varmaz şaşkına döndü. Çünkü danışmanları hala Japonlarla yeni düzenin şartlarını pazarlık ediyordu. Şubat ayında Japonlar yeni devleti duyurdu. Adı Manchukuo, yani Mançu ülkesi olacaktı. Başkent olarak Changchun seçilmişti. Ve Puyi burada baş yönetici olacaktı. Puyi öfkelendi. Çünkü bu daha önce konuşulan şartlara uymuyordu. O kendisini doğrudan imparator olarak hayal etmişti. Japonlar ise ona cumhuriyetin başındaki sembolik bir figür rolü veriyordu. Yine de onu yatıştırdılar. Bu durumun geçici olduğunu söylediler. İmparatorluğa giden bir ara dönem gibi sundular. Puyi istemeyerek kabul etti. Mart ayının 8. günü Changchun'a geldi. Japon General Honjo'nun ve bazı Mançu prenslerinin önünde göreve başladı. Bu sahne yeni düzenin kim tarafından kurulduğunu zaten ele veriyordu. Puyi ilk iş başbakan atadı. Zheng Xiaoshu'yu seçti. Bu kişi Puyi'ye yıllarca Japon desteğini aramasını öğütleyenlerin başındaydı. Puyi bu makamı Büyük Qing'in geri dönüşüne giden basamak gibi görüyordu. Ama gerçek çok çabuk ortaya çıktı. Yetkileri kağıt üzerinde büyüktü. Fakat siyasi kararları Japon bakan yardımcıları alıyordu. Ve bu yardımcılar doğrudan Kwantung ordusuna bağlıydı. Ağustos ayında Zheng Xiaoxu önüne bir anlaşma koydu. Bu anlaşma Mançurya ekonomisini fiilen Japonların kontrol edeceğini kabul ediyordu. Puyi aslında bunun zaten yaşandığını fark etmişti ve belgeyi imzaladı. Yeni komutan geldiğinde umutlandı. Honjo'nun yerine Nobuyoshi Muto geçti. Puyi yeni komutanın daha yumuşak olacağını düşündü. Ama kısa sürede yanıldığını anladı. Güç talebi daha da sertleşmişti. Bu işgal dünyayı da harekete geçirmişti. Milletler Cemiyeti bir soruşturma komisyonu gönderdi. Komisyonun başında Lord Victor Bulwer Lytton vardı. Mayıs ayında Puyi komisyonla görüştü. Ona nasıl baş yönetici olduğu soruldu. Puyi yıllar sonra anılarında ilginç bir şey anlatacaktı. Bir an gerçeği söylemeyi düşündüğünü yazdı. Hatta İngiltere'den sığınma istemeyi aklından geçirdiğini belirtti. Ama odadaki Japon subayları buna izin vermedi. Komisyona Japonların istediği gibi konuşmak zorunda kaldığını söyledi. Komisyon Ekim ayında raporunu yayımladı. Japon saldırganlığını kınadı. Mançurya'nın uluslararası denetime alınmasını tavsiye etti. Bu rapor, Puyi ve çevresini kısa süreli umutlandırdı. Fakat Milletler Cemiyeti gücünü gösteremedi. Rapor kağıt üzerinde kaldı. Japonya Mart ayında cemiyetten çekildi ve Kuzey Çin'de etkisini daha da genişletti. Chiang Kai-shek hükümeti ise başka bir hesap içindeydi. Japonya'dan çok komünistlerle mücadeleye odaklanmıştı. Bu yüzden ciddi bir direnç oluşmadı. Puyi, Tokyo ile doğrudan temas kurmaya çalıştı. Güvendiği bir Japon polis memuru aracılığıyla mesaj yolladı. Sonunda Ekim ayında haber geldi. Japonya onu imparator olarak kabul etmeye hazırdı. Puyi sevinçten havaya uçtu. Taç giyme töreni için Pekin'den sarı ejderha motifli elbise istetti. Fakat Japonlar buna izin vermedi. Manchukuo İmparatoru olarak Büyük Qing İmparatoru kıyafetini giyemez dediler. Çünkü bu kıyafet bir iddia demekti. Günün birinde tüm Çin üzerinde hak talep edebilirdi. Ve Japonların geleceğe dair planları zaten vardı. Sonunda bir orta yol bulundu. Ana tören öncesi bir ritüelde ejderha motifli elbiseye izin çıktı. Asıl taç giyme töreninde ise askeri üniforma giyecekti. Puyi 27 yaşında 3. kez imparator olmuştu. Ama yine de zincirleri kırılmamıştı. Gücü hala sınırlıydı. Bir süre sonra Japonya'ya resmi bir ziyaret yaptı. Hirohito ile görüşmesi onu umutlandırdı. Kendisine eşit davranıldığını sandı. Fakat bu inanç kısa sürede yıkıldı. Kwantung ordusu Zheng Xiaoxu'yu görevden aldı. Yerine kendi adamı Zhang Qinghui'yi getirdi. Bu, Puyi'ye gerçeği bir kez daha hatırlattı. Üstelik baskı artıyordu. Kardeşi Puji'ye bir Japon soylu kadınla evlenmeye zorlandı. Ardından bir yasa çıkarıldı. Puyi'nin oğlu olmazsa Puji'ye ve oğulları varis sayılacaktı. Puyi'ye Japon bir eş önerildiğinde bunu kesin dille reddetti. Bunun yerine Mançurya'dan bir kız seçti. Temmuz ayının 7. günü Pekin yakınlarında çatışma çıktı.
Marco Polo Köprüsü olayı savaşın kapısını açtı. Japonlar eski başkenti işgal etti. O andan sonra Puyi'nin hareket alanı daha da daraldı. Neredeyse her açıklama Japon subaylarının onayıyla yapılır oldu. Kamu faaliyetleri bile onların talimatına bağlandı. Puyi siyasette güçsüzdü ama sarayında sertleşti. Disiplini demir yumrukla sağladı. En küçük ihlalde kırbaç cezasını geri getirdi. Kendi sözleriyle dışarıda yetkisizdi ama evinde mutlak hakimdi. Bu dönemde ilginç bir dönüş yaşadı. Budist metinlere merak sardı. Vejetaryen bir beslenmeye geçti. Hiçbir hayvana zarar vermemeye özen gösterdi. Bir kedinin fareye saldırdığını görünce onu kovdurduğunu bile anlattı. Savaş büyüdü. Japon ordusu hızla ilerledi. Şanghay düştü. Ardından Nanjing ele geçirildi. Chiang Kai-shek yönetimi Chongqing'e çekilmek zorunda kaldı. Milliyetçiler ve komünistler çıkar ittifakı kurdu. Fakat Japonların ilk rüzgarı zamanla kesildi. İkmal hatları uzadı. Karşı saldırılar arttı. 1939 yılına gelindiğinde savaş kilitlenmişti. Japonya petrol arayışına yöneldi. Güneydoğu Asya'ya saldırılar başladı. Aralık ayının 7. günü Pearl Harbor vuruldu. Amerika savaşa girdi. Bu Çin'e giden yardımı arttırdı ve Japonya'nın Çin'deki umutlarını daha da zayıflattı. 1945 baharında Avrupa'da savaş bitti. Sovyetler doğuya yönelebilecek hale geldi ve sonunda Japonya'ya savaş ilan etti. Ruslar Mançurya'ya girdiğinde her şey çözüldü. Puyi ve kurmayları Changchun'dan kaçtı. Şimdi soru şu: bu kaçış son perdenin başlangıcı mıydı? Yoksa Puyi hala bir mucize bekliyor muydu? Yorumlara yaz. Çünkü bundan sonrası artık sadece siyaset değil, hayatta kalma meselesi olacak. Hiroşima ve Nagasaki'ye birkaç gün önce atılan atom bombalarının ardından Japonya çökmüştü. 15 Ağustos günü koşulsuz teslimiyet ilan edildi ve o an Puyi'nin arkasına sığındığı son duvarda yıkıldı. Japon işgal güçleri Puyi'yi Tokyo'ya götürmeyi planlıyordu. Teslimiyetin ertesi günü Puyi az sayıda aile üyesi ve mahiyetiyle Shenyang'a ulaştı. Orada bir uçağı bekleyecekti. Ama bu kaçışın içinde acı bir ayrıntı vardı. İmparatoriçe Wanrong için uçakta yer yoktu. Geride kaldı. Daha sonra Çinliler tarafından yakalandı ve 1946 yılında hapishanede hayatını kaybetti. Puyi uçağı beklerken beklenmedik bir güç sahneye çıktı. Sovyetler havaalanının kontrolünü ele geçirdi. Ertesi gün Puyi, Sibirya'daki Çita'ya giden Sovyet uçağına bindirildi. Birkaç ay sonra Çin sınırına yakın Habarovsk'a nakledildi. Artık hizmetkarları ona imparator diye seslenmeye cesaret edemiyordu. Yine de Sovyet esiri olarak genel anlamda iyi muamele gördü. Üstelik aklında bir umut vardı. Sovyetler Birliği, savaşta İngiltere ve Amerika ile müttefikti. Puyi kendisini rahat bir sürgün hayatına gönderebileceklerini düşünüyordu. Onun asıl hedefi tek bir şeydi: Çin'e dönmemek. Çünkü geri dönerse işbirlikçi olarak yargılanacağını biliyordu. Hatta idam edilebileceğinden korkuyordu. Bu yüzden Stalin'e doğrudan mektup yazdı. Sovyetler Birliği'nde kalıcı olarak kalmak istediğini söyledi. Stalin kabul etmedi. Puyi bu kez Chiang Kai-shek'in iade talebine tutundu. Sovyetler Mançurya'dan çekilince bölgeyi komünistlere bıraktı. Lin Biao geride kalan askeri teçhizatı kullandı ve Çin'in merkezine doğru taarruza geçti. Başta Puyi ve diğer tutsaklar komünistlerin başarılarına inanmadı. Ama zaman geçtikçe tablo netleşti. Milliyetçiler yenilecekti. Puyi'nin kalbi iki tarafa da yakın değildi. Ne milliyetçileri seviyordu, ne komünistleri. Çünkü ikisinin de onu idam edebileceğine inanıyordu. 1 Ekim 1949 günü tarih değişti. Mao Zedong, Pekin'de cennet kapısının önünde Çin Halk Cumhuriyeti'ni ilan etti. Ve çok geçmeden başka bir karar çıktı. Mao ile Stalin anlaşmaya vardı. Puyi'nin Çin'e teslim edilmesi kararlaştırıldı. Bu haber Puyi için soğuk bir bıçak gibiydi. Çünkü o hala Sovyetlerde kalmayı umuyordu. 31 Temmuz 1950 günü bir Rus trenine bindirildi. Ertesi gün sınırda Çin trenine aktarıldı. Puyi o an hala ölüme götürüldüğünü sanıyordu. Tren Changchun'da durduğunda korkusu büyüdü.
Burasının infaz yeri olacağını düşündü. Ama tren devam etti. Shenyang'da indirdiler. Bir subay elindeki kağıttan isimleri okumaya başladı. Sonra mahkumlar tek tek arabaya bindirildi. Puyi'nin içindeki korku daha da arttı. Fuşun'a götürüleceklerini söylediklerinde biraz rahatladı. Ama kapıya vardığında gerçek ortaya çıktı. Burası bir askeri hapishaneydi. Resmi adı Fuşun Savaş Suçluları Yönetim Merkezi'ydi. İçeride Japon ve milliyetçi mahkumlar da vardı. Puyi hücresini aile üyeleriyle paylaşmaktan memnun oldu. Kardeşi ve kayınpederi de yanındaydı. Onlara komünist kitaplar ve gazeteler verildi. Okumaları ve üzerinde çalışmaları istendi. Bir gazetede ilginç bir iddia okudular. Sözde hükümet kadro eksiği çekiyordu ve tutsakları eğitip kullanmayı planlıyordu. Bu düşünce içlerinde bir umut kıvılcımı yaktı. Çünkü komünist yönetimin hedefi sadece hapsetmek değildi. Onları dönüştürmek istiyordu. Fuşun'da bir yeniden eğitim programı başlatıldı. Bu programın en büyük vitrini Puyi'ydi. Son Qing İmparatoru ikna edilebilirse herkes ikna edilebilirdi mesajı verilecekti. Bu en azından halka anlatılmak istenen hikayeydi. Çok geçmeden Puyi'yi aileden ayırdılar. Başka bir hücreye kapattılar. Bu onun için bambaşka bir şoktu. Çünkü hayatı boyunca birileri ona hizmet etmişti. Kendi başına giyinmeyi bile doğru düzgün bilmiyordu. Diş fırçalamak, yemek hazırlamak, basit işleri yapmakta zorlanıyordu. Müdür onu görünüşüne dikkat etmediği için azarladığında utandı. Bir zamanlar önünde diz çökülen adam şimdi azar işitiyordu. Ekim ayında Kore Savaşı patladı. Kuzey ile Güney karşı karşıya geldi. Amerika Birleşik Devletleri öncülüğünde Birleşmiş Milletler müdahale etti. Amerikan kuvvetleri Yalu Nehri'ne yaklaşınca Çin savaşa girdi. Puyi ve ailesi paniğe kapıldı. Amerikalıların komünistleri yeneceğine inandılar. Mançurya'nın işgal edileceğini düşündüler ve o zaman komünistlerin onları öldüreceğinden korktular. Bu korku yüzünden bazı haberlere inanmayı reddetti. Çin ve Kuzey Kore kuvvetlerinin Amerikalıları geri ittiği söylendiğinde bunu kabullenmedi. Ama cephe zamanla kilitlendi. Barış görüşmeleri başladı ve Puyi nispeten daha güvende hissetti. Harbine nakledildiklerinde program hız kazandı. Yeniden eğitim artık daha sistemliydi. Puyi'den hayatını yazması istendi. Geçmişini düşünmesi ve kendini eleştirmesi beklendi. Puyi bunu ciddiye aldığını göstermek için bir adım attı. Yıllardır çantasında sakladığı Qianlong döneminden kalma mühürleri çıkardı. Devlete hediye etti. Ama bu hamle ters tepti. Yetkililer onun başka gizli hazineler sakladığını düşündü. Puyi şüphe altında kaldı. Sonunda itiraf etmek zorunda kaldı. Kendisinin ve yakınlarının 400'den fazla mücevher ve değerli eşya sakladığını söyledi. Bunları gizlediği için özür diledi. Bu itiraf övgü getirdi. Ama baskı başka yerden arttı. Japonlarla işbirliğindeki rolü daha sert sorgulanmaya başladı. Başkan Mao, ıslah olmuş savaş suçluları ve karşı devrimciler için özel bir af ilan etti. Bu haber merkezdeki havayı bir anda değiştirdi. Herkes daha hevesli çalışmaya başladı. Daha fazla okudu. Daha fazla yazdı. Daha fazla öz eleştiri yaptı. Çünkü ilk serbest kalacaklar arasında olmayı istiyordu. Yetkililer Puyi'nin gerçekten değiştiğine karar verdi ve 9 yıllık esaretten sonra 4 Aralık 1959'da affını aldı. 5 gün sonra Pekin'e ulaştı. Yıllardır görmediği aile üyeleriyle karşılaştı. 50'li yaşlarının ortasında bir adam olarak sanki hayata yeniden başlıyordu. Ve tuhaf bir his onu yakaladı. Hayatında ilk kez özgür gibiydi. Fakat özgürlük bile ona yabancıydı. Çünkü dünya değişmişti. O da değişmek zorundaydı. Bir berber dükkanına ilk gidişinde saç kurutma makinesine hayran kaldı. Berbere bunun saç kesiminden önce mi sonra mı kullanıldığını sordu. Kulağa basit geliyor ama onun için bambaşka bir evrendi. Otobüs beklerken bir kadına kibarca yol verdi. Kadının muavin olduğunu bilmiyordu. Kadın kapıları kapatıp otobüsü kaldırdı. Puyi durakta kaldı ve belki de ilk kez kimsenin onu beklemek zorunda olmadığını hissetti. Yasak şehire düzenlenen bir turda özel rehberlik yaptı.
Binaların çocukluğundaki halinden daha iyi durumda olduğunu görünce şaşırdı. Bir zamanlar sahibi olduğunu sandığı yer, şimdi halkın geçmişiydi. 1960'ın Mart ayında Pekin Botanik Bahçesi'nde yarı zamanlı çalıştı. Bir yıl sonra Geç Qing dönemi ve Savaş Ağaları dönemine ait belgeleri düzenleme görevi aldı. Bu görevlerin hepsi rejimin anlatmak istediği hikayeye de uygundu. 1962'de yeni bir dönüm noktası geldi. Puyi hükümete danışmanlık yapan bir organda Mançu halkının temsilcisi seçildi. Aynı yıl 38 yaşındaki hemşire Li Shuxian'la evlendi. Puyi artık düzenli basın toplantıları yapıyordu. Komünist hükümeti öven açıklamalar veriyordu. Boş zamanlarında otobiyografisi üzerinde çalıştı. Bu süreçte içerik Halk Yayın Bürosu'nda çalışan Li Wenda tarafından denetlendi. Metnin hükümetin mesajıyla uyumlu olması sağlandı. Kitap 1964'te yayımlandı. Çeşitli dillere çevrildi. Dünyanın ilgisini çekti. Bu ilgi yıllar sonra büyük bir filme dönüştü. 1987'de Son İmparator adıyla sinemaya uyarlandı ve birçok ödül kazandı. Fakat Puyi'nin bedeni artık dayanmakta zorlanıyordu. Sağlığı bozuldu. Kanser tedavisi için sık sık hastaneye yatmak zorunda kaldı. 1966'da kültür devrimi patlak verdi. Eski Çin'i temsil eden her şey hedefe konmuştu. Puyi de bu hedeflerin başındaydı. Hastane yatağında bile güvende değildi. En ağır saldırılardan Zhou Enlai'nin müdahalesiyle korundu. Hastane personeline onu korumaları söylendi. Kızıl muhafızların odasına girmesi engellendi. Ama ömrü uzun sürmedi. 17 Ekim 1967'de hayatını kaybetti. 61 yaşındaydı. Kalıntıları önce Baba Oşan devrim mezarlığına götürüldü. Yıllar sonra 1995'te eşi Li Shuxian cenazeyi başka bir yere naklettirdi. Batı Qing mezarlarının yakınındaki Hualong İmparatorluk Mezarlığı'na. Şimdi dönüp bakınca Puyi'nin hayatı tek bir çizgide ilerlemiyor. Bebekken tahta çıktı. Çok kısa sürede indirildi. Yıllarca yasak şehrin içinde yaşadı. Sonra kovuldu. Japonlarla işbirliği yaptı. Sovyetlerin eline düştü. Komünistlerin eline geçti. Ve en sonunda sıradan bir vatandaş gibi yaşayıp hastane yatağında öldü. Ama bütün bu sahnelerin altında değişmeyen bir gerçek var. Hayatının büyük kısmında hep birilerinin esiriydi. Bazen savaş ağalarının, bazen Japonların, bazen Sovyetlerin, bazen de komünistlerin. Sence Puyi kimdi? Herkesten üstün olduğunu sanan zalimleşmiş bir hükümdar mıydı? Yoksa hayatı boyunca altın bir kafeste dolaştırılan, sürekli yönlendirilen bir mahkum muydu? Yorumlara düşünceni yaz. Çünkü senin bakışın bu hikayenin son parçası.